Arkadaşlar merhaba, ben Ferman Doğan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok beğendiğim bir yapay zeka platformu olan flexclip.com'dan bahsedeceğim. Flexclip.com arkadaşlar bütün AI programlarını, bütün AI uygulamalarını barındıran, tek bir yerde barındıran müthiş bir web sitesi diyebilirim size. Bakın burada gördüğünüz gibi Cringe 3.0'ı hemen getirmişler. Bu hafta çıktı biliyorsunuz Cringe 3.0. Bununla ilgili bir detay videosu da çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Ama bakın burada gördüğünüz gibi Pro Ultra Kling 2.6, 3.0 dediğim gibi Imagen Video. Bakın çok soran oluyor. OpenAI'ın Sora 2 Pro'su burada mevcut. Veo 3.1 burada mevcut. Aşağı doğru arkadaşlar saymakla bitmez bir sürü image to video, text to video araçları burada var arkadaşlar. Hemen burada kısaca bahsedeyim istedim. Yani platformun ne işler yapabildiğini, platformu bu şekilde biraz daha size kısaca tanıtmak istedim. Şimdi geçelim biraz daha detay arkadaşlar. Buradan bakın hemen geliyorum. Flex Clip Home Flex Clip diyor. Bakın burada hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen kapatayım. Buraya ben kendim gireyim ki siz de nasıl girdiğimi görün arkadaşlar. Burada Flex Clip diye sol tarafta bir tane bakın burada ana sayfaya gitmek için bir yazı mevcut. Bu yazının üzerine tıkladığınız zaman burada da bir ok çıkıyor. Buradan Flix Clip Video Editor ve Flix Clip AI diye iki tane sekme var. Öncelikle Flix Clip AI'ya bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada AI Tools diye solda bir sekme var. Buraya tıkladığınız zaman sizin platform içerisinde neler yapabileceğinizi tek tek adamlar buraya koymuş. Yani gayet böyle stabil çalışıyor ve sade ne yapmak istiyorsanız onun üzerine gelip istediğiniz uygulamayı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yapmak istediklerinizi burada yapabilirsiniz. Hemen buradan bir bakalım neler varmış platformda kısaca tanıyalım arkadaşlar. Çok detaylı bir video olacak gibi çünkü içerisinde müthiş uygulamalar barındırıyor. Bunu 15 dakikaya sığdıramayacağım muhtemelen. Ama sonuna kadar izlerseniz ve platformu beğenirseniz yorumlara sitenin linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan üye olursanız siz de indirimli olarak yapay zeka uygulamalarına ulaşabileceksiniz linkten. Sol tarafta image to video diyor. Hani hatta şurayı şöyle göstereyim ben size. Burada popüler diye bir kısım var. Bu en çok kullanılan uygulamaları barındıran yer arkadaşlar. Şu an popülerlerde işte bunlar varmış. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Hemen image kısmı, video kısmı ve audio kısmı. Yani bu audio kısmı çoğunda bulunmuyor. Biliyorsunuz yani farklı programlar var. Onlar üzerinden kullanılabiliyor ama platform içerisinde her şeyi barındırıyor. Yani bu şekilde yapılmış çok da güzel. Ben çok beğendim ve aktif olarak da kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen bakalım bu platform neler yapabiliyor, işimizi nasıl kolaylaştırabiliyor. Hemen image kısmına geldim. Bakın image kısmından başlayacağım. Popülerlere gelmeyeceğim. Onu siz zaten oradan incelersiniz. Burada AI Photo Editor var. Şimdi bakın arkadaşlar burada modellerimiz sol tarafta tıklayınca çıkıyor. Şimdi burada aşağı doğru indiğimiz zaman yani deniz derya çok güzel şeyler var. Bakın burada image Kling Image 01 var. O1 pardon. 01 dedim. Kling Image O1 var. Bunu bazı platformlarda bulamıyorsunuz. Yani bunu her yere koymuyorlar arkadaşlar. Bu çok güzel çalışıyor. Nano Banana Pro'dan kalır yan yok diyebilirim. Test ettim. Birazdan sizlere de test edeceğim. Burada Nano Banana Pro her zamanki gibi üste koymuşlar. GPT Image 1.5 Full 2 Max ve Klein'ı geldi bu arada. Gayet güzel çalışıyor. Bakın aşağı doğru indireyim siz buradan görürsünüz. Şimdi burada bir kısa yol sekmesi daha var. Zaten platformun özelliklerinden birisi arkadaşlar. Böyle her şeyin kısa yolunu koymuşlar. Yani siz çok çabuk erişin, kafanız karışmasın diye adamlar buraya sıralamış. Hemen aşağı geçiyorum. Burada efektler mevcut. Bakın üzerine tıkladığınız zaman efektlerin ne yaptığını burada görüyorsunuz. İşte karakter sheet var, snack makeup var, action figür var burada. Bakın 9 fotoğraflı bir grid olarak bir fotoğrafı 9 fotoğrafa kadar çıkartabiliyor. Farklı böyle açılardan, farklı düzenlerde size gösteriyor. Yani bakın burada istediğiniz o kadar çok şey var ki hani anlatmakla bitmez. Videoda çok uzamasın istiyorum arkadaşlar. Size olabildiğince detaylı olarak burada göstereceğim. Çok uzatmadan. Şimdi hemen buradan tekrar geliyorum. Bakın arkadaşlar en baştaki all kısmına geliyorum. Burada hepsini görüyorum. Şimdi bu böyle bir dursun arkadaşlar. Buna geçeceğim ama buraya tıkladım. Arkadaşlar şimdi dedim ya kısa yollar çok hızlı erişmemizi sağlıyor diye. Burada gerçekten hemen tıkladığım zaman da herhangi bir platforma geçiş yapabilirim. Yani neye? Video platformuna geçiş yapacağım. Buradan AI Video Generator dedim. Bakın şu an buradayım. Buradan da AI video efekte geçebilirim falan filan. Yani bu çok güzel bir olay. Hemen arkadaşlar buradan biliyorsunuz kanalımda ben genelde image to video, text to video programlarından, uygulamalarından bahsediyorum. Burada da
AI Video Generator kısmından başlayalım. Yani çok uzatmadan hemen size buradan göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu Pro versiyonu FlexClip'in kendi uygulaması. Yani bu Pro olarak buraya koymuşlar. Ha, güzel çalışıyor mu? Çalışıyor. Hani kullanılabilir arkadaşlar. Yani burada daha ucuz üretim kredileri mevcut. Bakın bu yanda yazan, bunlar da kredi. Ne kadar kredi tüketeceği hakkında size bilgi veriyor. Şimdi Pro, Ultra, bunları denedim. Güzel. Siz de deneyebilirsiniz ama burada müthiş bir şey geldi ki Cringe 3.0. Yani harika işler başarıyor. Gerçekten güzel de çalışıyor. Şu an aşırı bir yoğunluk var. 3.0 üzerinde. Herkes deli gibi üretim yapıyor. Yani ben denediğimde birkaç platform daha var. O platformlarda denedim ama FlexClip üzerinde biraz daha hızlı olduğunu gördüm açıkçası. Daha hızlı üretim yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada yanlarında da new sekmesi var. Buradan da hangilerinin yeni eklendiğini görebilirsiniz. Tabi bazıları çok oldu ama new olarak burada yine de gözüküyor. Biz buradan detaylıca bakalım. Şimdi gelelim FlexClip. Tekrardan FlexClip'e tıkladım arkadaşlar. Buradan Text to Image kısmına bastım. Şimdi burada bir de hazır promptlarla değil de hani hazır orada efektler var. Onlarla değil de bir de kendimiz deneyelim burada. Atıyorum bir fotoğraf yükleyelim. Kendimiz oradan promptla yapalım. Biraz önce hangisini yüklemiştim? Bunu yükleyeyim, bir bayan çölde. Şimdi bakın burada Click Image O1'de hemen yazıyorum promptumuzu. Arkadaşlar prompt yazarken önce özneyi belirtirseniz daha sonra işte yapmak istediğiniz eylemi belirtirseniz çok daha başarılı olacaktır. Türkçe olarak yazabilirsiniz, herhangi bir sorun yok. Eğer hata alırsanız İngilizce yazmayı deneyebilirsiniz ama ben şu ana kadar hata almadım. Kadın çölde olduğu için çölde ayakta dururken hafif ileri doğru yürür diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra rüzgar eser ve elbisesi hafif havalanır. O esnada bakın böyle Türkçe yazıyorum, yani bir şey yazmıyorum. Yanlış yazmayayım. O esnada kamerayı da en sona yazabilirsiniz bu şekilde. Kamera kadının, diyelim yine kadının yüzüne zoom yapar. Bakın böyle bir efekt. Hemen deniyorum. Yani şu an ben video üretir gibi yazdım arkadaşlar ama yani siz promptları böyle yazarsanız image da olsa, video da olsa çok böyle profesyonel bir şekilde size o üretim yapacaktır. Yani betimleyin. Olabildiğince sahneyi betimleyin arkadaşlar. Çok daha güzel sonuçlar alacaksınızdır. Bakın burada Nano Banana Pro var. Hemen buradan Nano Banana Pro'yu seçtim. Aynı şekilde tekrardan burada duruyor. Yani herhangi bir şey yapmadım. Buradan da tekrar üretim yapabiliriz arkadaşlar. Image count var burada. Bakın 2, 3, 4. 4 adete kadar üretim yapabiliyor. Burada en boy oranını seçebilirsiniz arkadaşlar. 1K mı, 2K mı, 4K mı diye. Tabi bu Nano Banana Pro'nun özelliği 4K seçebiliyoruz. Bu çok güzel. Ve buradan birden fazla da referans görsel ekleyebilirsiniz arkadaşlar burada. Ve hazır stillerimiz mevcut. Yani bunu buraya eklemişler. Çok güzel olmuş. Burada üretimin sonucunda nasıl bir stil istiyorsunuz? Sinematik mi, foto mu, işte stüdyo çekimi mi, ne istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Biraz önce biz birkaç efekt buradan seçmiştik arkadaşlar. Birkaç stil seçmiştik. Buradan sinematik diyebilirsiniz. Sinematik dedim ben. Hatta bunu 4K değil de şimdi çok kredimiz tükenmesin, 2K yapacağım ben. Krediler önemli. Hemen buradan starting dedik ve başladı. O ürete dursun. Bu arada platformda biraz daha biz gezinelim. Neler var neler yok. Bakın buradan FlexClip ana sayfasına geleceğim. Tekrardan buradan AI Tools'lara geleceğim. Şimdi hani ben genelde image to video, text to video kısmını anlattığım için burada yani sizin belki kullanacağınız farklı uygulamalar da vardır. Bunları şöyle bir hemen yüzeysel olarak geçelim arkadaşlar. Buradan image kısmına geldim. Bakın AI Photo Editor. Buradan hemen şöyle tıklayın, bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın burada biraz önceki gibi buradan ben O1'i seçmiştim. Farklı farklı uygulamaları seçip buradan promptunuzu yazıp alttan hızlıca bir efekt seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Yani onu görün. Hani hızlı kullanmak isteyenler için çalışma sistemi budur. Daha sonra bunu ben kapatıyorum. Image to image. Image to image. Image to image arkadaşlar. Buradan da bir fotoğraf yüklerseniz hemen şöyle bir Porsche'um var benim. Bunu yükleyeyim arkadaşlar. Bakın buradan yine ne seçelim böyle, bakın o kadar çok şey var ki yani
böyle hoşuma giden Cyberpunk var mesela. Cyberpunk diyeceğim, Generate diyeceğim arkadaşlar. Cyberpunk olarak yapsın. Burada 3D versiyonları bakın, action figure, işte holiday styles. Buradan tek tek seçerek anında hiç prompt girmeden yani tak diye üretim yapabilir. Bu işe yarıyor. Yani onu göstereyim. Hemen bunu kapatıyorum arkadaşlar. Üretim yapıyor bu arada. Şimdi text to image arkadaşlar. Hemen text to image kısmına geliyorum. Burada bakın farklı bir şey seçeceğim. Ne seçeyim burada? Bakın Hunyan image da var burada. Yani burada başarılı olanlar arkadaşlar. Şu anda Flux 2 client gayet güzel çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. 0.5 kredi tüketiyor. Hani kredi bazında, fiyat performans bazında çok kaliteli işler yapabilirsiniz. Sonuçta yani biz buna bir ücret ödüyoruz, kredili sistem. O yüzden Flux 2 Client'ı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor. Burada çünkü kredisi çok düşük. Dediğim gibi Clink Image O1 var burada. Bu da çok güzel çalışıyor. Yani kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya ne yazayım? Bakın yarış pistinde hızla ilerleyen ne olsun? Kırmızı spor araba. Tamam. Buradan referans image eklemedim arkadaşlar. Ben burada sinematik olsun istiyorum. Onu seçtim. Hani bir YouTube videosuna falan kullanmak isterseniz 16.9 seçebilirsiniz. Kaç tane üretsin diyor. 2 tane şu an için yeterli. Burada gizli mi olsun, paylaşılsın mı, link vereyim mi diyor. Ben yok dedim, istemedim. 2 tane üretim için benden 6 kredi kesti sadece. Yani kredileri gerçekten çok uygun. Hani biliyorsunuz kanalımda genelde ücretsiz uygulamaları paylaşıyorum. Ama burada da gerçekten kredi çok düşük olduğu için sizle paylaşmak istedim. FlexClip'in özelliği hem pratik olması hem de düşük kredilerle yüksek üretim yapmamız arkadaşlar. Şimdi bunu geçiyorum, hemen kapatıyorum. Bakın burada background remover var. Yani arka plan silmek isterseniz arkadaşlar buradan bir tane hemen seçip arka planı silebilirsiniz. Ben böyle bir fotoğraf seçtim. Bakın yüklüyor. Yüklerken siz görürsünüz. Ben bu daha hızlı da yükleyebilir. Siz de internetinizin hızına bağlı olarak burada göreceksiniz arkadaşlar. Otomatik olarak arka planı temizleyecektir. Burada da direkt görürsünüz bunu. Hemen bakalım. Bakın şu çok güzel bir özellik. Eski fotoğraflarınızı restorasyon yapıyor. Yani buraya telefonda çekin. Eski fotoğraflarınızı yırtıktır, böyle işte stilize olmuştur, bozulmuştur. Bakın buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu böyle göstereceğim. Detayına girmeyeceğim. Arkadaşlar burada bir objeyi silebilirsiniz. Yani bunu farklı uygulamalar yapıyor ama bu AI Object Remover çok daha profesyonel olarak yapıyor. Bakın burada Background Remover'da böyle bir sonuç aldık arkadaşlar. Bu arada arka bayağı karışıktı. Bakın saçlarını falan çok güzel yapmış. Burada bak bir çıkıntı var, görüyor musunuz? Onu çok güzel kesmiş. Yani buradan restore derseniz arka planda bu şekilde görebilirsiniz. Yani bakın bu saçları falan otomatik çok güzel algılamış. Ta buradaki saç teline kadar algılamış. İstiyorsanız buradan kendiniz de böyle boyayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kapatıyorum. Şimdi Object Remover'u bu yani çok bilindik bir şeydir. Böyle siliyorsunuz ya da o alanı tarıyorsunuz, kendi otomatik kaldırıyor. Burada Face Swap var. Face Swap özelliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğlenceli, kendinizi falan yapabilirsiniz. Arkadaşlar Image Extender. Bu da bakın çok, yani bazılarının içeriğine girmeyeceğim. Hani çok uzamasın istiyorum. O yüzden şöyle üzerine tıklayınca zaten ne yaptığı gözüküyor. Burada bir fotoğrafı genişletebiliyorsunuz. Alttan, üstten, yandan, sağdan, soldan profesyonel şekilde genişletiyor arkadaşlar. Burada da upscaler mevcut. Yani burada bir fotoğraf yüklerseniz bu fotoğraf kötü çıkmıştır, bulanık çıkmıştır. Bakın şu an bulanık, bu şekilde kendisi yapay zeka ile bunu netleştiriyor arkadaşlar. Burada fotoğraflarınızı renklendirebilirsiniz. Burada bir hani kıyafet değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Üzerinize farklı bir kıyafet ekleyebilirsiniz. Burada da saçınızı bu şekilde bakın görüyorsunuzdur umarım. Hatta şöyle büyüteyim mi? Biraz büyüteyim. Heh. Bakın böyle saçınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir watermark varsa hemen bakın flex clip yazıyor. Şu anda bu şekilde kesiyor. Burada gradyanlar falan mevcut üstünde. Bunları da bu şekilde siliyor. Yani burada bir headshot generator, bu kafa değiştirici diyor. Mesela bir iki fotoğraf varsa ikisini aynı anda yan yana koyup da değiştirebiliyorsun arkadaşlar. Şimdi gelelim AI image to video. En sevdiğim kısım. Burada arkadaşlar hemen şu creation'lara veya history'ye girdiğiniz zaman buradan bakabilirsiniz, neler ürettiyseniz burada gözükür. Üretmediyseniz gözükmez. Ben şu an birkaç üretmiştim test amaçlı. Onları sildim. Burada temiz bir sayfa olsun size göstereyim diye.
Hemen buradan bakın. Kling 3.0. Yani efsane bir şey. Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan kırmızı Porsche'umu seçiyorum. Bu Porsche'dan bir vazgeçemiyorum. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Yani video bitmeden muhtemelen biter. Çünkü aşırı yoğunluk var Kling 3.0'da. Diğer platformlarda bir 20 dakika falan bekliyorsunuz. Yarım saat beklediğiniz oluyor. Erken biterse, biraz da erken bitiyor demiştim daha önce size. Erken biter size göstereceğim. Hemen buradan giriyorum. Ne yazalım? Araba. Araba bir de yazabilsem. Araba. Drift atarak. Çünkü drift atarak yazıyorum ben genelde videolarımda. O kaliteyi oradan görebiliyorsun arkadaşlar. Tekerlerin dönüşünden. Drift atarak hızla ilerler. İlerler. Arkada egzoz dumanı olur. Ve spor araba sesi çıkarır. Arkadaşlar gördünüz mü? Sesi çıkarır dedim çünkü Kling 3.0'ın bakın burada audio özelliği var. Bunu da açın. Yani çok güzel, harika arka plan sesleri üretebiliyor. Buradan 10 saniye ve 15 saniyeye kadar üretim yapabiliyoruz artık. Bu da 3.0'la gelen bir yenilik. Arkadaşlar hemen buradan bakayım, son düzeltmeleri yapayım. Burada egzoz önemli değil, öyle kalsın. Hemen buradan 15 saniye, 10 saniye seçeceğim ben. Çünkü 15 saniye daha uzun sürebilir. Hatta 5 saniye seçeyim. Hani çok daha çabuk üretirsin ki size göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu ürete dursun. Ben bunu başlattım şu anda. Hemen buradan geliyorum arkadaşlar. Yine video kısmından. Text to video özelliğimiz var. Hemen tıklıyorum. Text to video. Arkadaşlar burada Pro versiyonu standart olarak geliyor. Kendilerinin hani bir uygulaması diyebilirim buna. Aşağı doğru bakın, burada Grok Image'ın video, bunu seçebilirsiniz. Text to Image da gayet başarılı. Bu arada hemen şöyle göstereyim, 15 saniyeye kadar çıkabiliyor. Yani bu ikisi son haftalarda yayınlanan güncellemelerden. Biz artık 15 saniyeye kadar üretim yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan bunu size bildirmiş olayım. Buraya da ne yazalım? Bir at, bir at. Böyle düz yazdım ama bir at doğada koşarken arkasında insanlar var diyelim. Böyle bakın, direkt yazdım. Hemen creation yaptım, yani generate dedim. Burada üretim başladı arkadaşlar. Hemen buradan geliyorum. Bak başka neler var. Yani o kadar çok ki muhtemelen video uzamasın diyorum ama video uzayacak gibi. Hepsini de göstermek istiyorum, böyle yüzeysel bazıları, ama bazılarını da içine girip göstermem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir videonuz var. Siz bunu benim şu an konuştuğum gibi Türkçe olarak seslendirdiniz diyelim. Yani bir karakteriniz de vardır video içerisinde. Olmasa da fark etmiyor da, olduğunu varsayarsak, çünkü zor bir işlem. Buradan tıklarsanız arkadaşlar videoyu buraya atarsanız daha sonra da size otomatik olarak altyazı oluşturacaktır. Altyazı oluşturacaktır. Dublaj kısmında var arkadaşlar. Ondan da bahsedeceğim. Buradan 3 boyutlu animasyon. Yani çok hızlı mı geçiyorum bilmiyorum ama 3 boyutlu animasyona yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bakalım benim animasyona uygun bir fotoğrafım var mı? Hemen göz gezdiriyorum. Buradan bir köpek fotoğrafım vardı, daha önce de kullanmıştım. Bunu ekleyeyim. Ekledim hemen arkadaşlar. Bakalım, yüklüyor. Şu an internetim biraz zayıf olduğu için geç yükleyebilir. O yüzden. Bak, burada arada preset'lar var arkadaşlar. Yani platformun özelliklerinden birisi bu. Yani o kadar çok preset var ki artık ne seçerseniz, mesela ben zoom seçiyorum şu an, bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu arada videoyu durdurdum ben burada. Arkadan diyorum bir ses geliyor. O ses neydi diye baktım. Atın ayak sesiymiş. Ya sağa sola bakıyorum, üst komşu mu yapıyor falan filan diye. Bu üretmiş. Direkt başlamış arkadaşlar. O sesmiş. Bakın burada görebiliyorsunuz. Evet, promptumuz neydi? Bir at doğada koşarken arkasında insanlar var demiştik. Bakın. Bu arada bu Grok Image'ın da üretildi. Yani Image'ın video uygulamasıyla üretildi arkadaşlar. Hemen buradan farklı programlarda seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 2.6 var. Burada Sora 2'yi seçebilirsiniz. Bakın bu arada çok az kredi kesiyor. Yani Sora 2'yi soran çok oluyor arkadaşlar. Sora size en az kredili sistemi şu an buldum sayılır arkadaşlar. 28 kredi tüketiyor. Hemen tıklıyorsunuz buradan Sora 2. Bakın burada generate'deyim. Hatta bu arka plandaki sesi de susturayım da
Tıkır 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 çalışmasın. Bilmiyorum, bana geliyor, size geliyor muydu? O yüzden rahatsız oldum. Videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Arkadaşlar nerede kaldık ya? O kadar çok şey var ki yani. Ha, burada kalmıştık. Bakın burada perspektif demiştim. Zoom in. Anında görüyorsunuz bu arada fotoğraflara verdiğiniz hani o efekti anında size gösteriyor. Buradan export dediğiniz zaman da direkt çıktı alabilirsiniz. Yine bir ses var. Bir video daha mı üretildi acaba? Aynen, bir video daha üretilmiş. Evet. Burada sesi siz duyabiliyor musunuz? Ben bakayım bir. Evet. Ses şu an size gelmiyor olabilir arkadaşlar. Yani bana geliyor. Gayet güzel bu arada. Arka plandaki o duman efektini falan vermiş arkadaşlar. O öyle dursun. Hep bu yarım kalıyor ama arkadaşlar şuna daha fazla şey yapmayacağım. Buradan export derseniz indirirsiniz. Yani hep yarı kalıyor oradan bir üretim yapılınca. Onu da göstereyim istiyorum size, kusura bakmayın. Hemen buradan geçelim. Arkadaşlar o kadar çok şey var ki yani çok mu uzadı bilmiyorum. Yani kısaca geçeceğim arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım. Bakın burada hani text to video, yine bir at geliyor. At mı geliyor, ne geliyor? Bir dakika. Heh, bulamadım ya. Allah'ım yarabbim. Hı. Neyse açalım izleyelim bari. Üretti. Evet, Sora 2 ile üretildi arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Bakın bunu da açıyorum. Bu Grok Imagine'la üretilmişti. Tık 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 tık. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Kling 3.0 ile üretilmişti bu da. Yani çok hızlı üretti, görüyor musunuz? Yani diğer platformlarda 20 dakikanın aşağı ürettiğini görmedim ben. Yani çok kullanıldığı için özellikle Kling 3.0 çok güzel üretti arkadaşlar. Hemen buradan combination sekmesine geleyim. Çünkü bu at seslerinden artık platformu tanıtamayacağım size. Araba seslerinden. Evet. Şimdi arkadaşlar burada background remover dedik. Text to based editing. Burada bakın üzerine tıklayarak bir videoyu veya bir teksti burada düzenleyebilirsiniz. Sadece üzerini böyle seçmeniz gerekiyor. Burada videoya SFX, yani bir ses efekti verebilirsiniz arkadaşlar. Bir video yükleyin. Daha sonra bakın burada hazır efektler var. Bunu remix yapabilirsiniz. İşte klavye ya da ne bu daktilo sesini ekleyebilirsiniz veya siz burada prompt olarak buraya yazarsanız bu sesi değiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar platformun bir özelliği daha var ki yani diğerlerinde çok bulunmuyor bu. Bu nedir? Audio kısmı. Yani evet, yapay zeka uygulamaları piyasada çok fazla. Benim kullandığımda birden fazla böyle uygulama var ama çoğunda audio yok. Yani sesle ilgili bir düzenleme yapmak istersem o platform üzerinde bunu yapamıyorum ama buraya eklemişler. Bakın burada AI müzik jeneratör var. Buradan tıklarsanız sizin arka plana, YouTube videolarınıza çeşitli müzikler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan seçenekler var. Burada lirik yazarsanız buraya işte slow, rock ya da ne bileyim işte müzikten anlıyorsanız o şekilde şeyler yazarsanız size arka planda üretimler yapacaktır. Burada arkadaşlar text to speak, yani çok ünlü text to speak siteleri var, sayfalar var ama buradan da yani ben denedim, gayet güzel çalıştı. Direkt hiçbir yere çıkmadan buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Bakın o kadar çok dil var ki hani siz belki yurt dışına içerik üretiyorsunuzdur. O yüzden buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Türkçe de seçebilirsiniz. Bakın burada 2 tane ses var. Burada da general kısmı seçili. Buraya yazın ve üretin. Yani üretin. Abi üretin arkadaşlar, sıkıntı yok. Kredimiz de çok gitmediği için bizim için gayet güzel. Burada yani sesi atıyorum İngilizceyi, İspanyolcaya, Türkçeyi, Almancaya, işte Almancayı Fransızcaya çevirebilirsiniz sesleri. Burada da arka plan seslerini yok ediyor. Yani bir cızırtı, çıtırtı vesaire varsa biraz önce bende gelmiştir muhtemelen. Buraya atarsanız o sesi yok eder. Burada vokalleri silebiliyor arkadaşlar. Sadece müzik kalıyor. Onda kullanılıyor. Burada da ses efekti ekleyebilirsiniz. İşte şimşektir ya da bir egzoz sesidir falan filan. Burada da voice cloning özelliği var arkadaşlar. Sesinizi klonlayıp YouTube videosu üretebilirsiniz. Yani her zaman böyle benim gibi konuşmak istemezseniz siz sesinizi yükleyin. İşte 30 saniye kadar yükleyin. Daha sonra alta kelimeleri yazın, tekstinizi yazın. Ona göre size içerik üretecektir arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor.
Vallahi çok konuştum, bir soluklanayım, bitmiyor çünkü. Evet arkadaşlar, burada anlatacak çok bir şey kalmadı. Çünkü bayağıdır anlatıyorum. Biraz da video uzamış olabilir, kusura bakmayın. Hani olabildiğince detaylı olarak size anlatmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar devamlı soruyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şunu nasıl yapabiliriz? Ya da işte hani ses üretimi konusunda soranlar var. Video üretimi konusunda soranlar var. İşte image edit konusunda soranlar var. Hani bu kadar uzun anlatmamın sebebi, tek bir platform üzerinden sizin her işi yapabileceğinizi gösterdim arkadaşlar. FlexClip aslında bu işe yarıyor. Arayüzü gayet basit, çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel itibariyle buydu. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada buradan arkadaşlar, ben bir plan aldım. Burada kredileri var. Kredileri de göstereyim hemen size. Bakın, benim 9200 kredim var. Yani dediğim gibi gayet az krediyle yüksek üretim yaptığım için herhalde 2 haftadır falan, 2-3 haftadır bu bende kullanıyorum. Bakın da burada yazıyor. Birinci ayın 27'sine kadar, birinci ayın 28'inde almışım. Evet, yani 2 hafta falan olmuş. Yani harcadığım kredi bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Harcadığım kredi bu. Burada toplam 9600 bine kredi vardı. Gayet güzel, başarılı. Çünkü bir kredi sınırına çok takılmadım. Hani üretirken diyorum bazen diğer platformlarda da, ya şimdi kredim bitecek, ben nasıl üreteceğim, tekrardan buna bir bütçemi ayırmam lazım falan filan diye çok bunlara takılmadım arkadaşlar. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Biraz hızlı konuştum, biraz heyecanlı konuştum. Hani olabildiğince platformu size hızlı tanıtayım ve her şeyiyle tanıtayım istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.